Masmaviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün Alman mutfağından şahane bir elmalı pasta tarifim var. Üzerinde kırıntı hamuruyla hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kırıntı hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı un, yarım su bardağı hafif iri öğütülmüş ceviz ama fındık da kullanabilirsiniz. 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın. Bütün bu malzemelere 2 yemek kaşığı şeker ilave edelim. Şöyle kısa bir süre karıştıralım. Kabartma tozu olarak sevgili arkadaşlarım 1 çay kaşığı yeterli. Hemen belirteyim. Şayet evde fındık fıstık yoksa bunu sade de yapabilirsiniz. Yani sorun yok. Ve biraz karıştırdıktan sonra içerisine 75 gram tereyağımızı, yani 1 yemek kaşığı diyebilirim, tereyağımızı ekleyelim. Sadece parmak uçlarımızla böyle bir kırıntı haline getirelim. Ama siz yoğursanız da zaten o tutmaz. Ona göre bir malzeme dengesi var. Ama tereyağını tamamen yedirin. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirmişseniz kırıntı hamurumuz hazır demektir. Yani birbirine yapışmayan bir hamur. Tarifimiz için 5 adet elma kullanıyorum. Elmaları siz tepsinizin büyüklüğüne göre veya daha çok seviyorsanız 6-7 adet de kullanabilirsiniz. 5 adet elmanın önce kabuklarını soyuyorum. Daha sonra da ben bu şekilde yapıyorum ama sizin kolayınıza nasıl geliyorsa öyle doğrayın. İlk önce kenarlarını böyle kesiyorum. Daha sonra kestiğim her bir parçayı da ince dilimler halinde doğruyorum. Bu tarifi ben elmalı yaptım ama şeftalili de çok güzel olur. Aklınızda bulunsun. Elmalarımızın üzerine, sanırım bunu ilk defa bende izleyeceksiniz sevgili arkadaşlarım, 1 tatlı kaşığı nişasta ekleyip karıştırın. Bu yine çok önemli bir püf noktası. Hani böyle keki yaparız da elma suyunu salar, orası böyle hamur gibi olur ya. İşte bu işlemi yaparsanız kekiniz, biraz sonra göreceksiniz sunumda, asla o ıslaklık olmuyor. Şahane bir püf noktası diyorum. Elmalarımız hazır. Kekimizi yapmaya başlayabiliriz. Kekimiz için 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt. Şöyle gösteriyorum size. Yani 2 dolu yemek kaşığı diyebilirim. 1 paket vanilya şekeri, 4 tane yumurta. Hepsini güzelce bir bağlayalım. Yani bütün malzemeleri elimizdeki çırpıcığımızla tek bir homojen kıvama getireceğiz sevgili arkadaşlarım. Bağlamak o oluyor. Yani yağ ayrı yerde, yoğurt ayrı yerde durmasın. Hepsini şöyle 1 dakikada bağlanıyor zaten. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvama getirdik. Tam istediğimiz kıvamı aldı. Şimdi tarifimize toplamda 2 yemek kaşığı artı 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar unumuz var. Onun içerisine 1 paket kabartma tozu ekleyip güzelce karıştıralım. Yani her tarafına kabartma tozu bulaşmış olsun. Şimdi unumuzu daha önce bağladığımız harcımıza ekliyoruz ve mikserimizde çalıştırmadan önce şöyle bir karıştırın biraz, yoksa saç baş hepsi un olur. Biraz karıştırdıktan sonra çalıştırıyorum ve pürüzsüz bir hale getirelim. Ben size detaylı olarak kıvamını göstereceğim. Çünkü kek hamurlarında yumurtanızın büyüklüğü un miktarını etkileyecektir. Bunu da kekin kıvamından siz ayarlayın. Bakın sevgili arkadaşlarım, toplam 3 dakika mikserle çevirdim ve bu kıvamda olması lazım. Yani şöyle tuttuğunuzda spatulayla kekiniz güzelce aksın. Bakın şöyle güzelce aksın ama çok da cıvık değil, tam orta kıvamda diyebilirim. Kek harcımızı hazırladık. Ben kalıp olarak bir kelepçeli kalıp kullanıyorum. Alt tabanına yağlı kağıt geçirdim. Kenar duvarlarını yağlayıp hemen dolaba almıştım. Biliyorsunuz, her zaman söylüyorum. İsterseniz bir borcamda da bu pastayı yapabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz kek harcını komple kalıba dökelim. Spatulamızla yapabildiğimiz kadar her tarafa eşit olacak şekilde yayalım. Ve biliyorsunuz, elmalarımızı doğrayıp nişastaya bulayarak hazırlamıştık. Şimdi elmalarımızı da böyle hamurun içerisine hafif batırarak dizin. Üzerine değil de elmalar hamurun içine biraz girsin. Bütün elmaları da
dizdim ve daha önce yine hazırlamış olduğumuz tarçınlı kırıntı hamurumuzu da üzerine güzelce eşit olacak şekilde serpelim. Yani bu pastanın en büyük özelliği çok güzel ve lezzetli bir kombinasyon. Altı kek, elmalar, üzeri böyle kıtır kıtır bir hamur. Gerçekten çok lezzetli sevgili arkadaşlarım. Ve pastamız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 40-45 dakika pişmeye gönderdim. Kürdan testi uygulayarak çıkarın lütfen. Ve 45 dakikanın sonunda fırından çıkarıyorum. Çıkarmadan önce de bir kürdan testi yaptım. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde kabardı. Şöyle birazcık bekliyorum ilk sıcağını gitmesini. Yoksa parçalanabilir. Kekinizi kalıptan çıkarmadan önce de böyle bir hamur kartıyla her ihtimale karşı kenarlarını bir gezerseniz yapışma ihtimalini de yok etmiş olursunuz. Kolaylıkla çıktı. Hemen şöyle sizin bir sorduğunuz soru, hani bu keki nasıl alıyorsunuz kenara diye, ben onu hemen göstereyim. Yağlı kağıt serdiğim için kağıttan çekerek tele aldım. Daha sonra da bir spatula ile kekin altını her ihtimale karşı bir geçtim yapışmasını açmak için. Daha sonra da pratik bir şekilde yağlı kağıdı çektim. Keki de böyle iterek tele transfer etmiş oldum. Ve pastamız sunum için hazır. Sizlere şöyle detaylı bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere Alman mutfağının, yani onlara özel bir elmalı pasta tarifiyle geldim. Bakar mısınız? Elmalar ne bir ıslattı ne bir hamursu bir suyunu verdi. Çünkü tarifimde belirttiğim gibi elmaları biraz nişastaya buladık. Bakın sevgili arkadaşlarım, göz göz köpük köpük harika bir kektir. Yani keki üstündeki elması ve kırıntı hamuruyla bir lezzet kombinasyonu diyebilirim. Yapması da son derece pratik. Yani yumurta köpürtmedik, unu elemedik. Son derece de seri bir şekilde çalıştık. Çok lezzetlidir. Hemen şöyle çatalla doku testine geçtim. Gördüğünüz gibi iç dokusu da göz göz köpük köpük harika bir elmalı pasta. Hemen belirteyim tekrar, belki videoyu atlayarak izlediyseniz. Mesela elma yerine şeftali de yapabilirsiniz. Çok yakışır. Veya üzerindeki kırıntı hamurunda evde fındık yok, ceviz yok, sade de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Sonuçta önemli olan kekimizin güzel olması, üzerinin malzemelerinin güzel olması. Hemen şöyle tekrar gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Detaylıca gösteriyorum, aklınızda soru kalmasın. Bu arada ben bu seslendirmeyi gece saat 2.30'da yapıyorum. Montaj anca bitti. Sesim biraz kısıldı ama sesim kısık ama tarifim tam. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.